Diğer adamın hikayesi. Bir zamanlar benzer geçmişlere sahip iki adam vardı. Eğitimliydiler. Aynı şirkette yıllarca çalışmışlardı. Ama bir gün işten çıkarıldılar. Kendilerini bir anda işsizler ordusunun içinde buldular. Uzun süre birlikte iş aradılar. Çalmadık kapı bırakmadılar. Ama ne yazık ki her kapı yüzlerine kapandı. Sürekli reddedildiler. Hayal kırıklıklarıyla boğuştular. Sonunda adamlardan birisi pes etti. "Yapamıyorum," dedi. "Bu iş imkansız." Çabalamaktan yorulmuştu. Günlerini evde televizyon karşısında geçirmeye başladı. Eşiyle sürekli tartışıyordu. Zamanla olumsuz bir insana dönüşmüştü. Kendini kaybetti. Artık sadece geçmişini sorgulayan, umutsuz bir adamdı. Ama diğer adam, işte o farklıydı. O pes etmedi. Ekonominin ne kadar kötü olduğuna, gazetelerin olumsuz haberlerine aldırmadı. "Bu mümkün," dedi. "Bir yerde mutlaka bana uygun bir iş var." Her gün gazeteleri karıştırdı. Tanıdıklarına sordu. İletişim ağını genişletti. Ne olursa olsun devam etti. Bir gün bir şirkete gitti ve dedi ki, "Eğer beni işe almıyorsanız yine de becerilerimden faydalanabilirsiniz. Boş boş oturmak istemiyorum. Gönüllü çalışmama izin verin. Hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok. Sadece çalışmak, meşgul olmak istiyorum." Şirket kabul etti ve o adam hemen işe koyuldu. Sabahları ilk gelen, akşamları son çıkan o oldu. Herkesten daha çok çalıştı, elinden gelenin en iyisini yaptı. 4 hafta geçmişti. Bir gün şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi ayrılma kararı verdi. Yerine birini arıyorlardı. Tahmin edin kim seçildi? Evet, gönüllü çalışan o adam. İşte bu iki adam arasındaki fark sadece bakış açılarıydı. Biri gördüklerine inanmayı seçti, işsizlik, hayal kırıklığı ve reddedilme. Diğeri ise zihninde daha büyük bir şey gördü, bir fırsat. Bu hikaye bize her şeyi hatırlatıyor. Hayatta kaybedenler de var, kazananlar da. Ama kazananlar asla ama asla vazgeçmeyenlerdir. Şimdi sana sormak istiyorum. Hangi adam olmak istiyorsun? Bütün olumsuzluklara, bütün zorluklara rağmen sonuna kadar mücadele eden adam gibi mi? Yoksa etraftaki zorluklar, etraftaki engeller adı altında inandığın şeylerden vazgeçmek mi? Sen kendinden, sen inandığın şeylerden vazgeçmediğin sürece senin için her zaman umut ışığı olacak. Verdiğin mücadeleye devam et. Kendine inan ve bu yolda sonuna kadar devam et. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün çektiğim bütün bu zorluklar, verdiğim bu bütün fedakarlıklar karşılığını alacaksın. Unutma, bir söz verdik bu yolda. Ve verdiğimiz sözlerden asla geri adım atmayacağız. Söz verdiğimiz gibi. Promise.